Eminim bugüne kadar izlemiş olduğunuz pek çok yapımda birbirinden farklı ve güçlü bir sürü mutant karakteri görmüşsünüzdür ve bu karakterlerin eşi benzeri olmadığını biliyorsunuzdur. Genelde bu tarz karakterler insanlar tarafından fazlasıyla ilgi görüyorlar. Ve açıkçası Ben 10 serisinde de fazlasıyla mutant karakter olduğunu biliyoruz. Açıkçası Ben 10 evreninde mutant olarak değerlendirilebilecek karakterler genelde doğuştan gelen özellikleri, genetik mutasyonları veya maruz kaldıkları değişimlerle insani doğaların ötesine geçmiş karakterlerdi. Evet, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde gördüğümüz mutant karakterlerin kim olduklarını, bu karakterlerin güçlerini ve neden birer mutant olarak bu kategoriye girdiklerini sizlere anlatacağım. Ancak videomuza başlamadan önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 8 numara Kevin Levin. Henüz gitmeye hazır değilim ben. Yarım kalan işlerim var da. Yapma dostum. Bildiğiniz üzere Kevin serinin en önemli karakterlerinden biridir. Başlangıçta Ben Tennyson'ın düşmanı olarak gösterilmiş olsa da Kevin zamanla iyi birine dönüşmüş ve takımın bir üyesi olmuştu. Aslında Kevin'i küçükken kötü biri olmayı iten şey onun yetenekleriydi. Bundan dolayı toplum onu dışlamış ve sorunlu bir geçmişe sahip olmuştu. Kısaca Kevin'in yetenekleri enerjiyi istediği gibi emme ve kontrol etme yeteneğidir. Hatta isterse metalleri, taşları veya diğer materyalleri emerek bu maddelerle vücudunu kaplayabilir. Hatta seride pek çok kez Omnitrix'in DNA'sını emdikten sonra birden fazla uzaylının özelliklerini bir şekilde bünyesinde birleştirebiliyordu. Kevin'in güçleri aslında babası Devon Levin'dan geliyordu. Babası bir Osmozon olduğu için oğluna da aslında genetik olarak bu mirası vermişti. Ancak Kevin bu yetenekleri kontrol edemediğinde fiziksel mutasyonlar geçirebiliyordu. İnsan formundan çıkıp uzaylı DNA'sı taşıyan korkutucu bir mutant haline dönüşmesi onu hem güçleriyle hem de görünüşüyle mutant kategorisine sokar. 7 numara Devlin Levin. Bekle yapma! Sen Kevin! Yeniden düşün şapşal! Devlin dediğimiz karakter de Kevin'in alternatif gelecekteki oğluydu. Devlin de tıpkı babası Kevin gibi ondan genetik özelliklerini miras olarak almış ve bu durumdan dolayı genetik açıdan bir mutant olarak değerlendirilmişti. Devlin de tıpkı babası Kevin gibi etrafında bulunan pek çok enerji kaynağını emebilir ve vücudunda depo edebilir. Ayrıca tıpkı babası gibi etrafında bulunan birçok materyali vücudunda toplayıp kullanabilir. Aynı zamanda Devlin güçlerini kontrol edemediğinde tıpkı babasına benzer bir şekilde mutant bir forma dönüşebilir. Aslında Devlin'in güçleri babasının genetik mutasyonunun doğrudan bir sonucuydu. İnsan genetiğinin ötesinde bir biyolojiye sahip olması onu doğal olarak mutantlar arasında koymamıza neden oluyor. 6 numara Sirk Ucubesi Üçlüsü. Küçük yaratık nereye gitti? Aslında bu ekipte saymış olduğum tüm karakterler Zombozo'nun liderlik ettiği sirkte çalışan tehlikeli insanlardan oluşuyordu. Özellikle her birinin sahip olduğu yetenekler sıradan bir insanın sahip olduğu yeteneklerden fazlasıyla değişikti ve bundan dolayı dikkat çekiyorlardı. Ekibin ilk üyesi Asit Nefes'tir. Asit Nefes tıpkı adında da yer aldığı gibi solunum sistemi tamamen değişmiş bir karakterdir ve ağzından asit püskürtebilir. Ekibin ikinci ve tek kadın üyesi Korkunç Peluksa saçlarını istediği gibi kontrol edebilir. Saçlarını tıpkı bir silah gibi kullanır ve uzatabilir. Ekibin son ve en aptal üyesi ise Başparmak Kafatası'dır. Aslında bu karakterin fiziksel anlamda güçlü olmasının yanında pek bir olay yoktu. Doğal insan özelliklerinden çok uzak olan bu yetenekler genetik mutasyonlar ya da bilinmeyen bir deneysel süreç sonucunda kazanılmış olabilir. Açıkçası ekipte yer alan tüm karakterlerin insanlıkla bağlarının kopması ve canavarımsı fiziksel özelliklerinin mutant olarak tanımlanması normal bir durum. 5 numara Timsah ve Kirpi Çocuk.
İnsan ve kirpi çocuk, insan DNA'larının hayvan genetikleriyle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış iki karakterdir ve kulağa garip gelecek ama bu karakterler aslında kardeştir. Ama durun, daha garibini söyleyeyim, bu karakterlerin annesi bir insandır. Hem de yanlış anlamayın, sıradan bir insandır. Bu karakterler gerek fiziksel görünümleri gerek yetenekleri sayesinde DNA'larını taşımış oldukları hayvanların özelliklerine sahiplerdi. Timsah çocuk, timsah benzeri bir fiziğe sahipti. Güçlü çene kasları vardı, ayrıca oldukça iriydi ve güçlüydü. Bu arada bir timsah genetiğine sahip olduğu için bölüm içinde hiç görmesek de büyük ihtimalle yüzme yeteneğine de sahiptir. Kirpi çocuksa vücudundan keskin dikenler fırlatabilir ve bunları saldırı için kullanabilir. Böylelikle düşmanlarını bayıltabilir. Her iki karakter de hayvan özelliklerine sahip olmaları nedeniyle doğal insan formundan uzaktır. Bu karakterler insan hayvan genetiğinin birleşimi oldukları için onları bir laboratuvar ortamında yapmış olmaları muhtemeldir. Ya da diğer bir ihtimal olarak bu durumun aslında tamamen babalarından genetik olarak aktarılmış olması da mümkündür. Yarı insan, yarı hayvan melezi oldukları için bu karakterleri birer mutant olarak sınıflandırabiliriz. 4 numara Cooper. Siz gidiyorsanız... O zaman ben de varım. Cooper aslında genç bir teknoloji dehasıydı ve benzersiz yetenekleriyle birlikte seride en önemli yerlerden birine sahipti. Genetik olarak doğuştan gelen güçleri sayesinde onu sıradan bir insandan çok farklı bir seviyeye taşıyan yetenekleri vardı. Cooper'ın sahip olduğu yetenekler teknolojiyi uzaktan kontrol etme ve manipüle etme yeteneğidir. Karmaşık görünen teknolojik sistemlerle doğrudan iletişim kurabilir ve makineleri kolayca dönüştürüp biçimlendirebilir. Cooper'ın güçleri doğuştan gelmiş gibi görünse de genetik bir mutasyonun sonucu olduğu seri içinde ima edilmişti. İnsan sınırını aşan bu benzersiz yetenekleri onun mutantlar kategorisine yerleştirmemi sağladı. 3 numara Darkstar. Evet. Hayır, onlara zarar verme. Bu bir savaş ve hayatta kalmalıyız. Bunlar insan Michael. Sadece uzaylı kontrolündeler. Darkstar veya diğer bir deyişle Michael Morningstar ilk başta çekici ve zeki bir genç olarak gösterilmişti. Ayrıca Michael da diğer pek çok karakter gibi tesisatçı soyundan geliyordu. Ancak enerji emme yeteneklerini kontrol edememesiyle karanlık bir dönüşüm geçirmişti. Michael'ın insanlardan yaşam enerjisi çekebildiğini ve bunu kendisini güçlendirmek için kullandığını biliyoruz. Eğer Michael Morningstar çevresinde bulunan insanlardan yeteri kadar yaşam enerjisi çekemezse fiziksel olarak bozulmuş yarı insan yarı canavar bir görünüme bürünüyordu. Michael'ın bu yetenekleri genetik bir anomali veya bilinmeyen bir enerji kaynağına maruz kalmasıyla kaynaklı olabilir. Fiziksel formundaki değişim ve insan dışı yetenekleri onun mutant sınıfına koymamı sağlıyor. 2 numara Agregor. Bir gün dünyamıza bir yabancı geldi. Maddeleri ve enerjiyi emme konusunda inanılmaz bir yeteneği vardı. Metal arkadaşına oldukça benziyordu. Bir ozmosyan. Şüpheliyim. Yalan benim insanlarımın başvurduğu bir yol değildir. Agregor Ben 10 serisinde gördüğümüz en tehlikeli ödül avcılarından biriydi. Bu karakter güçlerini artırmak için diğer varlıkların güçlerini emerek mutasyona uğruyordu. Agregor da seri içinde gördüğümüz Kevin ve Devlin gibi bir osmozyan olduğu için diğer uzaylıların güçlerini emme ve kendi fiziğini bu güçlere göre dönüştürme yeteneğine sahipti. Ayrıca seri içinde Agregor'un zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı sıradan bir insandan oldukça fazlaydı. Agregor güçlerini artırmak için uzaylı DNA'larını fiziksel olarak bünyesinde birleştirmişti ve bu süreç onu doğal formundan çıkararak mutant bir hale getirmişti. Elbette bu karakterde temel olarak bir osmozyan olduğu için mutantlar kategorisine girmesi normaldi. 1 numara Cervantes ve ekibi. Sevindim Ajan Levin. Şimdi en azından görevini tamamla. Onları avla. Onları avla ve Ben Tennyson'ı yok et. Aslında Cervantes'i tek başına birinci sıraya koymam saçma olurdu çünkü o zaman liste tam anlamıyla bitmezdi. Cervantes gibi ekibinde yer alan tüm karakterler aslında birer insan uzaylı melezi olduğu için hepsini listenin birinci sırasına dahil etmek istedim. Cervantes ve ekibi galakside genetik olarak değiştirilmiş insan uzaylı karışımı insanlar olarak tanılıyorlar. Ekipte yer alan tüm karakterler genetik olarak değişmiş oldukları için kazanmış oldukları çeşitli fiziksel ve zihinsel yeteneklere sahiptiler. Farklı genetik özelliklerle insanüstü dayanıklılık ve güç seviyelerine ulaşmış karakterlerdi. Bu ekipte yer alan tüm karakterler doğrudan genetikleri değiştirildiği için hem insan doğasından hem de doğal uzaylı biyolojisinden uzaklardır.
Açıkçası bu da onları birer mutant olarak görmemizi sağlıyor. Aslında az önce görmüş olduğunuz tüm bu karakterler Ben 10 evreninin hem zenginliğini hem de genetik değişimlerin evren üzerindeki etkilerini gösteriyor. Kimi genetik mutasyon, kimi deneysel süreçler, kimi ise bilinmeyen doğuştan gelen güçlerle bu kategoriye dahil edilmiş karakterlerdi. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde görmüş olduğunuz tüm mutant karakterler hakkında bir liste yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.